Herkese merhabalar. Nihal'ın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Fındıklı gül tatlısı yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler: ilk önce ben şerbetiyle başlıyorum. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da su. Su bardağı ölçüm 200 milim ve bir dilimde limon ekleyip ocakta kıvam alana kadar kaynatıyorum. Şimdi hamurun yapımına geçelim. Bir tane yumurta, 50 gram margarin, bir çay bardağı zeytinyağı. Ben yemeklerimde ve hamur işlerimde zeytinyağı kullanıyorum ama siz tercihe göre ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı elma sirkesi, margarin zaten oda ısısında olduğu için rahatlıkla çözülebiliyor. Şimdi elimle yoğurup bir çay bardağı irmik, üç su bardağı da un. Unu kontrollü şekilde eklerseniz daha iyi olur. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ya da malzemelerinizi bardağın büyüklüğü, küçüklüğüne göre unun kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir pakette hamur kabartma tozu ekleyip iyice yoğuruyorum. Şöyle hamurum toparlanana kadar iyice unu ölçülü olarak yavaş yavaş eklerseniz sonrasında fazla kaçırırsanız unu bu sefer toparlaması zor olur. Evet, iyice yoğurdum hamurumu. Şimdi açma bir merdane yardımıyla açıyorum. Bu aşamada çok inceltmeyeceksiniz. Çok kalın da olmayacak. Biraz açtığım hamuruma şöyle bir su bardağını kullandım. Siz evinizde kesme aparatınız varsa da kullanabilirsiniz ya da küçük bardakla bardağın büyüklüğünü, küçüklüğünü kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben normal su bardağı kullandım. Şöyle her tarafını düzelttim ve kesmeye geçtim. Şimdi etrafındaki boş olan hamurları toparlayıp tekrar şöyle bir beze yapıp onları birazdan tekrar açacağım. Şimdi şöyle kestiğim hamurları 4 tanesini şöyle yarıya kadar üstüne gelecek şekilde ayarlayıp diğerlerini de aynı şekilde 4 taneyi ben bu aşamada size hem 4 tane olarak hem de 3 tane olarak yaptım. 4 tane yapınca daha güzel, yapraklar böyle büyük oluyor. 4 tane de tek farkı sadece büyük küçük olması oluyor. Ben şimdi bir yarısını dörtlü de yarısını üçlü yaptım. Sizler hangisini tercih ederseniz. Ben bunun için fındık kullandım. Siz de evinizde isterseniz ceviz, isterseniz fındık, isterseniz badem kullanabilirsiniz. Şöyle en uca alta gelen hamurun uçlarına gelecek şekilde fındıkları koyup şöyle elimle yavaş yavaş hamuru böyle dağıtmadan, parçalamadan yavaş yavaş büküyorum. Şimdi büktüğüm hamurumu gül şeklini alması için ortadan ikiye eşit olacak şekilde bölüyorum. Şu altlarını hafiften bastırın ki kızardığı zaman affedersiniz, pişme aşamasında onlar zaten yaprakları açılacağı için böyle çok fazla açılmaması gerekiyor. Bakın ne kadar güzel, tam bir gül şekli oldu. Aynı işlemi yine diğer hamura yapıp şöyle tam ortaya gelecek, eşit olacak şekilde keserseniz daha güzel bir görüntü olur. Yapraklarını da şöyle hafiften
parmaklarınızla geriye doğru açarsanız gül şekli daha net belirginleşir. Ve gerçekten o kadar güzel bir görüntüsü var ki hem az malzemeyle hem de böyle çok kolaylıkla herkesin evinde yapabileceği bir tatlı. Şöyle hafiften bir unluyorum ki hem merdaneye hem de soframa yapışmasın. Evet, şimdi diğer bezemi de yine aynı şekilde 4 tane üst üste gelecek şekilde koyup yine etrafına fındıkları, iki ucuna gelecek şekilde fındıkları yerleştirip tekrardan büküyorum. Evet, bütün hamurlarımı bitirdim. Şimdi bir fırın kabına, yağlamanıza gerek yok. Yağlamadan fırın kabının içine bütün tatlılarımı yerleştiriyorum. Videonun başında da söylemiştim. Yarısını üçlü, yarısını dörtlü yapacağım diye. Bakın şu hamurlara. Bir tanesi ikili, üçlü, bir tanesi de dörtlü yaptım. Siz tercihe göre, büyüklü, küçüklü, zevkinize göre, göz zevkinize göre hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Mesela şu aşamada dörtlü çok güzel gözüküyor ama piştikten sonra da üçlü benim daha çok hoşuma gitti. Ama zaten görüntüsü çok bozulmadığı için gerçekten böyle tam bir gül şeklini andıran bir görüntüsü var. Ve hepinize tavsiye ediyorum. Hem yapımı kolay, böyle evde olabilecek, rahatlıkla bulunabilecek malzemeler. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst kızarana kadar ama böyle çok kırmızı olmayacak. Pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Ve buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, tatlılarım fırından çıktı. Şimdi şerbetini döküyorum. Fırından çıkar çıkmaz, ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz tatlıma ılık şerbeti döküyorum. Evet. 1 saat kadar dinlenmesi yetiyor zaten. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Şerbet ölçümde tam birebir ölçü. Hiç kalmıyor. Zaten sonunda bütün şerbeti çekmiş oluyor. Evet, ben şimdi böyle sunum olsun diye size bir tanesini, iki tanesini tabağa ayırıp gösterdim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz, takip ettiyseniz çok teşekkür ederim. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize.